Sednaya Hapishanesi, Suriye'nin başkenti Şam'ın yaklaşık 30 kilometre kuzeyinde 1987 yılında Hafız Esed rejimi döneminde inşa edildi. Başlangıçta askeri bir hapishane olarak tasarlanan bu yapı, zamanla siyasi muhalifleri ve rejim karşıtı aktivistleri cezalandırmak amacıyla kullanılmaya başlanmış, Suriye'deki baskıcı düzenin pekişmesine yardımcı olmuştur. 1990'lı yıllarda Sednaya, Suriye rejiminin muhaliflere karşı en önemli silahlarından biri oldu. Buraya getirilen mahkumlar genellikle hiçbir resmi suçlama olmadan adil bir yargılama süreci geçirmeksizin hapsediliyordu. Rejimin otoritesini hissettirmek için kullanılan hapishane, aynı zamanda işkence ve kötü muamele uygulamalarının sistematikleştiği bir yer haline geldi. 2000 yılında Hafız Esed'in ölümünün ardından oğlu Beşar Esed iktidara gelmiş ve Sednaya rejimin baskıcı yönetiminde merkezi bir rol oynamaya devam etmiştir. 2008 yılında hapishanede büyük bir ayaklanma yaşanmış, bu isyan kanlı bir şekilde bastırılmış ve çok sayıda mahkum öldürülmüştür. Bu olayın ardından hapishanedeki güvenlik önlemleri daha da arttırılmış ve Sednaya daha da kapalı bir hale gelmiştir. 2011 yılında Suriye İç Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte Sednaya Hapishanesi, rejim karşıtı faaliyetlerde bulunan kişilerin tutuklandığı, işkence ve infazların yapıldığı korkunç bir merkez haline gelmiştir. Bu dönemde binlerce kişi hükümete karşı oldukları gerekçesiyle tutuklanarak Sednaya'ya gönderilmiş, mahkumlar geceleri düzenlenen ve sadece birkaç dakika süren göstermelik duruşmalarla ölüme mahkum edilmiştir. Sednaya Hapishanesi, beyaz bina ve kırmızı bina olmak üzere iki ana bölümden oluşuyordu. Beyaz binada rejime sadık olmadığı gerekçesiyle alıkonulan askerler ve subaylar yer alıyordu. Beyaz binanın altında infaz odası olarak adlandırılan bir bölüm bulunmaktadır. Tutulan mahkumlar idam edilmek üzere bu infaz odasına götürülmekteydi. Kırmızı binada ise rejim karşıtı siviller ile İslamcı örgütlerle bağlantılı oldukları düşünülen mahkumlar bulunmaktaydı. Hapishanede yaşam koşulları insanlık dışıydı. Mahkumlar daracık hücrelerde tutuluyor, yeterli yiyecek ve suya erişemiyor ve hastalıklarla mücadele ediyordu. Rejim tarafından uygulanan fiziksel ve psikolojik işkenceler mahkumların hayatta kalma mücadelesini daha da zorlaştırıyordu. Bu hapishanede insan hakları bariz bir şekilde ihlal edilmiştir. Mahkumlar 72 farklı işkence yöntemine maruz bırakılarak toplu infazlara tabi tutulmuştur. İç savaş boyunca hapishaneye 157 binden fazla tutuklu yerleştirilmiştir ve bu tutuklular arasında 5.000'den fazla çocuk bulunmaktaydı. İçeride 30.000'den fazla mahkumun işkence edilerek öldürüldüğü tahmin ediliyor. Hapishaneye götürülen tutuklular çoğu zaman ailelerine haber verilmeden kayboluyor, yakınları ise sevdiklerinin akıbetini öğrenemiyordu. Aralık 2024'te Beşar Esad'ın rejiminin devrilmesi ve Şam'ın bazı bölgelerinin muhalif grupların kontrolüne geçmesiyle birlikte Sednaya hapishanesindeki tutuklular serbest bırakıldı. Ancak Sednaya'nın derinliklerinde hala ulaşılamayan bölümlerin olduğu ve burada mahkumlar bulunabileceği iddiaları gündemde. Bu nedenle yakınlarından haber almayı uman Suriyeli siviller Sednaya hapishanesine akın ediyor. Kurtarma ekipleri hapishanenin gizli yeraltı katlarına ulaşarak uzun yıllardır tutulan ve işkenceye uğrayan tutsakları kurtarmak için yoğun çaba harcıyor. Ancak Sednaya hapishanesindeki gizli hücrelere ulaşmak oldukça zorlaşmıştı. Çünkü bu hücrelere giriş elektronik kapılarla korunmaktadır. Kapıların açılabilmesi için gerekli şifreler eski rejim askerleri ve hapishane çalışanlarının kontrolündeydi. Ancak bu kişiler Esed rejiminin çöküşü sırasında hapishaneden kaçmışlardır. Ayrıca çalışanların kaçarken hapishane kayıtlarını silmesi, gizli hücrelerde kimlerin tutulduğunu ve bu alanların haritasını belirlemeyi imkansız hale getirmiştir. Hapishanenin karmaşık yapısı, özellikle yeraltı katlarının dışarıdan keşfedilmeyecek şekilde tasarlanmış olması, kurtarma çalışmalarını aksatan bir diğer etkendir. Harita veya yönlendirme olmadan bu gizli alanlara güvenli bir şekilde ulaşmak oldukça zorlaşmıştır. Zemin altındaki hücrelerdeki mahkumlar günlerdir aç ve susuz kalıyor, elektrik kesintisi nedeniyle havalandırma sisteminin çalışmaması havasız ortamda yaşam mücadelesini daha da zorlaştırıyor. Bu koşullar içerideki mahkumların yaşamını ciddi şekilde tehlikeye atmaktadır. Kurtarma ekiplerinin hızlı ve etkili hareket etmesi, mahkumların hayatta kalma şansını arttırmak için kritik bir öneme sahiptir. İnsan mezbahası olarak da anılan Sednaya Hapishanesi,
Sadece Suriye'nin değil, tüm dünyanın dikkatini çeken bir insan hakları krizinin sembolü haline geldi. Yaşanan insan hakları ihlalleri, dünyanın diğer bölgelerinde de benzer sorunların var olabileceğini gündeme getirdi. Bu durum, küresel çapta adaletin sağlanması ve insan haklarının korunması için daha güçlü ve etkili bir çabanın gerektiğini gözler önüne seriyor. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.